Merhaba arkadaşlar, Güleyla kanalına yeniden hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu videomda özel harekat polisimizin kepini öreceğiz. Özel harekat polisleri yeşil kep takıyorlar. O yüzden şu yan artın 92 numaralı yeşili bu arkadaşlar. Ben bununla yapacağım. Çünkü internette ton farklılıkları var kullandıkları keplerde. Tam olarak birebir aynısını gerçekte görmediğim için bilemedim. O yüzden bu yeşili seçtim. Umarım benzer. Tığ olarak da yine 2.2 milimlik tığımı kullanacağım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Birlikte yaparsak olur diyoruz ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Şimdi sihirli halkayla başlıyorum arkadaşlar. Şöyle birleştirdim. 6 tane sık iğnemi yapıyorum. İlk sık iğneye kaydırmamı yaptım. Şimdi her bir sık iğnemin içerisine çift giriyorum. Evet, 6 tane sık iğnemin içerisine çift girerek sık iğne sayımı 12 yaptım. Şimdi buraya bir tane işaretçi koyalım. Bir tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Bir tek bir çift. Altı tane daha artırma yapmış oldum. Şu anda 18 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Bir tek bir çift yaparak başlayacağım. Şöyle bir tane tek, bir tane çift diyorum. Bir tane sık iğnem var. Onu da ördüm arkadaşlar. 24'e çıkardım sık iğne sayımı. Şimdi 3 tek bir çift yapıyorum. 1, 2, 3. Sıranın sonuna kadar 3 tek bir çift yapalım. Ve sıramı tamamladım arkadaşlar. 2 tek bir çift yapıyorum. 1, 2 çiftimi yapıyorum. 4 tek bir çift olarak sıramı tamamlıyorum. Son kez çiftimi yaptım. Sırayı tamamlamak için 2 tane tek kaldı. Onları da örüyorum. Şimdi 5 tek bir çift yapacağız. Beş tane teklimi yaptım. Şimdi çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar 5 tek bir çift yapalım. Beş dedim ve son kez artırmamı yaptım. Bu sıramızda tamamlamış olduk. 5 tek bir çift yaparak. Şu anda 42 tane sık iğnem var. Devam ediyorum. Şimdi 6 tek bir çift sıramız ama 3 tek bir çift yaparak başlayacağız sıramıza. 1, 2, 3 dedim. Bir tane çiftimi yapıyorum. Şimdi 6 tek bir çift yaparak sıramı tamamlıyorum. Son kez artırıyorum. Çiftimi yaptım. 3 tane sık iğnem var, onları da örüyorum. 6 tek bir çift yaparak sıramızı tamamladık. 48 tane sık iğnemiz var. Şimdi
7 tek bir çift yapacağız arkadaşlar bu sırada. Ondan sonraki sıramız 8 tek bir çift ama 4 tek bir çift yaparak başlayacağız 8 tek bir çift sırasına. Ondan sonra 9 tek bir çift, 10 tek bir çift, 10 tek bir çift yaparken de 5 tane tek yapıp bir tane çift yaptıktan sonra 10 tek bir çift yaparak başlayacağız. Bu şekilde 14 tek bir çifte kadar tamamlayalım sıralarımızı. Ben zaten şuraya yazıyorum, size şaşırırsanız. Yukarıya yazacağım şu köşeye sıra sayıları nasıl başlayacağını, ama anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Kafayı da aynı şekilde örmüştük biliyorsunuz. Bu şekilde 14 tek bir çift yapana kadar sıramızı arttıralım. Ondan sonra birlikte devam edelim. 14 tane sık iğne yaptım. Bir tane daha arttırıyorum. Kalan 7 tane sık iğnemi de örüyorum. Şu anda 96 tane sık iğnem var arkadaşlar. Bir sıra daha büyüteceğim. Şimdi 15 tane sık iğne yapıp bir arttıracağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane sık iğnemi yaptım. Çiftimi yapıyorum. Bu şekilde devam edip sıramı tamamlayacağım. 15 tane ördüm ve son kez artırıyorum. Şu anda 102 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Bu 102 tane sık iğnemizi bir sıra örelim ve sıra başına gelelim. Evet, bir sıra 102 tane sık iğnemi ördüm ve sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi artık aynı artırma yaptığımız gibi eksilterek devam edeceğiz. Şimdi 15 tane sık iğne yapıp bir azaltacağım bu sıramızda. ...15 tane yaptım. Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 15 sık iğne bir azaltı yaparak sırayı tamamlayın arkadaşlar. 15 dedim ve azaltmamı yaptım arkadaşlar. 96'ya düşürdüm şu anda sık iğne sayımı. Devam ediyorum. Önce 7 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Burada bir tane azaltmamı yapıyorum. Şimdi 14 sık iğne bir eksilti yaparak sıramı tamamlayacağım. Bu sırada son kez azaltıyorum. 7 tane kalan sık iğnemi de örüyorum. Altı tane daha azaltma yapmış olduk arkadaşlar. Bir sıra 13 sık iğne yapıp bir azaltalım. ...13 dedim ve son kez kesiyorum. 6 tane sık iğne yapıp bir azaltarak başlayacağız. Geri kalan sık iğnelerimizde 12 sık iğne bir eksilt yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Bir tane azaltıyorum. 12 sık iğne bir azaltı yaparak sıramı tamamlıyorum. Şurada 6 tane sık iğnem kalıyor. Onu da örüyorum. Son kez azaltmamı yapıyorum ve 6 tane kalan sık iğnemi örüyorum arkadaşlar. Sıramı tamamlamış oldum bu şekilde. Şöyle bir bakın, ölçebilirsiniz arada. Şu şekilde yan duracak. Şu şekilde. Sağlamca, sıkıca kafaya geçecek şekilde olduktan sonra azaltmaları bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. 11 tane sık iğne yapıp bir azaltacağım. 11. sık iğnemi yaptım ve son kez kesiyorum. Şu anda arkadaşlar 72'ye düşürdük sık iğne sayımızı. Devam ediyorum. 10 sık iğne yapıp bir eksilteceğiz. Bu sırada önce 5 sık iğne yapıp bir eksitle başlıyorum. 2 3 4 5
Ve 10 sık iğne bir eksilt yaparak sıramı tamamlıyorum. On dedim. Bir tane eksiltiyorum son kez. 5 tane kalan sık iğnemi örüyorum. Şimdi 66 tane sık iğnemiz var. 66'ya düşürdük sık iğne sayımızı. Sık iğne sayımızı 60'a düşürelim. 9 sık iğne bir eksilti yaparak sıramızı tamamlayalım. Bunu ölçerek yapın arkadaşlar. İpinizin kalınlığına ve inceliğine göre değişecektir. Bebeğinizin kafasını ölçerek yaparsanız bu sıralarda çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Dokuz tane sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 9 sık iğne bir azaltı yaparak bu sıramı bitireceğim. Ve 9 dedim. Son kez azaltıyorum. 60'a düşürdüm sık iğne sayımı. Bir sıra daha azaltmış oldum. Tekrar bir ölçeceğim. Evet, daha sıkı oldu. Daha güzel oldu. Böyle daha güzel oldu. Evet, 60'a düşürdüm arkadaşlar sık iğne sayımı. En son 9 sık iğne bir eksilti yapmış olduk. Evet, şimdi bu 60 tane sık iğnemizi bir sıra örelim ve sıra başına gelelim arkadaşlar. Bir sıra ördüm arkadaşlar. Üzerine şöyle bir sıra kaydırma yapacağım. Siyah ipiniz varsa siz de benim yaptığım gibi şimdi göstereceğim size. Üzerine şöyle bir sıra kaydırma yapabilirsiniz. Ama siyah ipiniz yoksa bu şekilde bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu son sıramı siyahla bitirerek alayım. Şöyle kaydırıyorum. Bakın örmüyorum. Yani bir sıra daha yapmamak için, uzatmamak için sadece şöyle alıp çekeceğiz. Bolluğu aynı olsun. Çok sıkı yapmayın. Yoksa kafaya geçiremeyiz. Zaten biraz daraldı. Böyle hafifçe bolca çekebilirsiniz. Burayı kaydırdım ve bitirdim arkadaşlar. Güzel oldu. Bunu tabi asker ve polis için yapacaksanız şurada Türk bayrağı ya da armaları oluyor. Özel harekat polislerinin de kendilerine has bir armaları var. Onu size şimdi şuraya resmini koyacağım. Araya resim olarak koyacağım. Fakat da buraya böyle biz çok küçük yapacağımız için o armanın tamamını işlediğimizde çok karışık oluyor. Ben bir denedim bir tane ama çok hoş olmadı. Tabanı gri özel harekat polislerinin armalarının. Üzerinde kartal var. Kartalın üzerinde de polisin yıldızı, Türk bayrağı var. Arka tarafta da şu silahı var. Şurada zaten göreceksiniz şimdi resmini bir bakın. O resmi çalışmak çünkü çok zor. Denedim ama hoş durmadı. Siz bunu asker için yaptığınızda da hangi birliğin yapıyorsanız onun kendisine has arması ve logosu olabilir. Ona göre koyarsınız ya da boş da bırakabilirsiniz. Bebekleriniz için kep olarak yaparsanız da zaten gerek yok. Benim şu anda gri kumaşım ya da taşlanmış kot, siyah taşlanmış kotların, gri kotların arka yüzeylerini de kullanabilirsiniz kumaş olarak. Öyle bir parça elimde yok. O yüzden şöyle gri bir ip aldım. Zeminde gri çünkü onların. Şöyle sihirli halka yapıp 3 sıra öreceğim. Onun üzerine de Türk bayrağını yapacağım arkadaşlar. Şöyle sihirli halkamı yaptım. 6 tane sık iğne yapıyorum. Şuraya kaydırıyorum ve birleştirdim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. Bir kez daha aynı yere giriyorum. Her bir sık iğnenin içerisinde çift yapıyoruz arkadaşlar.
Şurada zincir çektiğim yere tekrar kaydırdım. Bir zincir çekip aynı yere tekrar giriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. Bir tane tekimi yaptım, çift yapıyorum. Bir tek bir çift yapacağım bu sırada da. Şöyle bir tek bir çift yaptım. Son kez şöyle kaydırdım ve bitirdim. Şuraya. İçine bir Türk bayrağı işleyeceğiz. Şu kenarlarını da siyahla dikeceğiz, o kadar. Yani ben öyle düşündüm. Ama mesela tanıdığınız birileri varsa polis özel harekattan, onlardan arma ya da rozet gibi bir şey isteyip oraya takabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan şöyle küçük bir Türk bayrağı yapacağım. Ortasına ay yıldız yapacağım. Şu ortayı bakın yaptım. Şimdi şurayı birazcık uzatacağım. Yani biraz bayrak, onların bayrağına benzesin en azından. Tam ortadan şöyle uzunca uzatıyorum orayı. Şöyle yaptım arkadaşlar. Şuraya şimdi ay yıldız yapacağım. Şu beyaz ipimi taktım yine iki kat şeklinde. Şuradan çıktım. Şöyle karşısına önce gideceğim. Çok çektirmiyorum aşağıya doğru küçülmesin diye. Ama böyle tam artı gibi de gözüksün istemiyorum da şuradan bir tane de minnak bir uç koysam 5. uç için herhalde daha iyi olacak. Bunu da tam şuranın ortasından şöyle gireceğim ki çok küçücük bir yıldız oldu. Çok güzel oldu. Bakın. Öbür türlü artı gibi duracak. Ama onun sembolizma değeri farklı biliyorsunuz. Yıldızınki farklı. Bu tam böyle yıldız gibi oldu bir tane daha uç yapınca. Yıldıza yakın yerden çıkayım. Şurası iyi sanki. Tam bunun karşısına şuraya gireyim. Şöyle. Bunu buraya şöyle tutturdum. Bir kere daha yapsak mı bilmiyorum ama yeter herhalde. Güzel oldu. Şimdi tek kat bir siyah taktım. Şöyle etrafını gideceğim. Bayrağımızın.
şuraya şu şekilde dikeceğim. Siyahla dikeceğim etrafını. Şu siyah ipimi alttan vereceğim. Evet arkadaşlar, kepimin son şekli, bakın kepimizin bu şekilde. Şöyle armamızı da diktik. Gerçekten çok güzel oldu. Asker ve polis bebeklerinizde veya aksesuar gibi diğer bebeklerinizde de yapabileceğiniz güzel bir kep modeli yaptık. Çok teşekkür ederim arkadaşlar benimle birlikte olduğunuz için. Lütfen beğen butonuna basmayı, kalp de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.